Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Mercedes Mengerler Davutpaşa'dayım. Biliyorsunuz Mercedes videolarını hep buraya çekiyoruz. Bugün Mercedes GLA'yı çekeceğim. Yeni GLA. Daha 0 kilometrede bir araç. Çok güzel. Bütün detaylarına bakacağız. Zaten Mercedes'leri genel olarak biliyoruz. A serisinin biraz daha yükseği gibi geldi bana. İçerisi çok elit. Progresif bir paket. Üzerine teknoloji paket var. Gelin beraber önce inceleyelim. Sonra test sürüşüne çıkalım. Ama öncelikle kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Hepinize teşekkür ederim. Şöyle bir Mercedes fotomuz olsun. Mercedes'i seviyorum ya. Ya büyük ihtimalle Passat'tan sonra bir Mercedes alacağım. İnşallah. Karşınızda yepyeni Mercedes GLA 200. Benzinli bir araç. Biliyorsunuz 200 olduğunda yeni motor geliyor. Bu A serisinde olan motorlarla beraber. 1.3 motor var bunlarda. Renault ile ortaklaşa geliştirilen bir motor. Yani kötü olacağını düşünmüyorum açıkçası. 163 beygir bir güce sahip. Zaten bu araçları rahat rahat kaldırır. Artık o eskisi gibi düşünmeyin arkadaşlar. Küçük motor, işte motor hacmi az gitmez gibisinden düşünmeyin. Onlar geçmişte kaldı. Yani 1.3 diye aracı kaldırmaz, çekiş düşük diye düşünmeyin. Hala eski düşünenler var. Motorları eski motorlarmış gibi düşünenler var. Ancak artık motorlar tamamen verimlilik üzerine yapılıyor. Ve 1.3'ten o güçleri alıyorsa o gücü tekerleklere aktarabiliyor. Bu araç için yeterli olacaktır 1.3 motor. Her zamanki gibi ön farlardan başlayalım. Bu araçlarda led far standart geliyor arkadaşlar. Gayet güzel. Yine buraya Mercedes amblemini kondurmuş. Mercedes her yere amblemini koymaya çalışıyor. Alt tarafta sis farları var. Sis farları da aynı şekilde led. Ön tarafta park sensörümüz var. Kendi kendine park asistanı var bu araçta. Teknoloji paket var demiştim zaten size. İçeride göstereceğim teknoloji paketini. Bu araçlarda standart olarak şerit takipte geliyor, haberiniz olsun. Çarpışma önleyici de aynı şekilde mevcut. Çarpışma önleyicinin sensörleri bunun arkasında kalıyor arkadaşlar. Çarpışma önleyici artık diyorum ya, hep söylüyorum. Çarpışma önleyici ve şerit takibi bence arabalarda standart olması lazım. Kazaları büyük çoğunlukla engelleyecektir. İlerleyen zamanlarda bence ABS, ESP gibi bunlar da standarda dönecektir. Öyle düşünüyorum. Ön tarafta tamponu görüyorsunuz. AMG tampon olduğunda parlak siyah parçalar geliyor ve çok daha güzel bir görüntüye kavuşuyor. Panjur tabii ki değişiyor. Mesela panjurda progresif olduğu için buralar parlak değil. Bunları ben mesela parlak yapardım sonradan. Ya da panjuru komple değiştirebilirdim. Bunu o GTR panjur yakışmaz ya. Yok. Yani A serisinde falan yapmayın arkadaşlar ya. GLA'ya falan yakışmaz bu tarz şeyler. Mesela ben C'de görüyorum. C'lere de yakışmıyor bence. C'lerin şu panjurdan daha güzeli yok. Devam edersek bir lastiklerimize bakalım. Lastiklerimiz 18. Böyle bol bol yanaklı bir lastiği var. Büyük ihtimalle bu arabanın konforu mükemmeldir. Yani geniş yanak zaten kendi başına bir amortisör görevi görüyor. Çamurluk işlerinde pütür yok herhangi. Ama şimdi yani mesela bazı arabalarda, Audi'lerde falan pütür oluyor. Mesela şey var, burada bir GLC var. Bir de ona bakalım. Bunda var mı? Allah Allah, bunda da yok. Yani Mercedes kullanmıyor sanırım. Bir E serisi görürsem, hatta merak ettim, şu C'ye de bakacağım. C'de var mı? Hayır. C'de de herhangi bir pütür yok. Ama Audi'lerde pütür olanlar var. Yan tarafa geçtiğimizde böyle hatları yumuşak hatlardan oluşmuş. Aynı zaten eski GLA'da bu şekildeydi. Eski GLA'da böyle kıvrımları falan yan taraftan andırıyor. Ama önden arkadan tamamen değişmiş. Aracı biraz öne alayım. Arka tarafı rahat rahat görelim. Kokpite bayılıyorum ya. Burayı sevmeyenleriniz var mı arkadaşlar? Vardır illa ki, şu siperlik olmaması hoşuna gitmiyor bazı arkadaşların. Ama benim hoşuma gidiyor ya. Bak, ilk çalıştırmamız. Şu an araç henüz soğuk, o yüzden yüksek devir çalışıyor. Deviri de burada sayıyla görebiliyorsunuz. Ben buna bayılıyorum. Aynısı Kia'da da vardı. Kia'nın da X-Seat modelinde deviri sayısal, dijital bir şekilde görebiliyordunuz. Camların çalışması bana farklı geldi. Bak, sese bakar mısınız? Bir farklılık var ama çözemedim. Ya motor, içindeki servo motor değişti. Bir farklılık var bunda. Yani normal diğer arabalar gibi değil. Bak, anca düştü. Rölantten bıraktı. 800'e indi. Bir sesine bakmak istiyorum. Çok pürüzsüz çalışıyor. Biraz içeri ses geliyor ama bu azalır belki de ısındığında. Şu Mercedes'in vites seçicisine bayılıyorum. Çekiyorsunuz böyle alta. Hop, aldı hemen. Bıraktığınızda gidiyor. Hold aynı şekilde var. Auto hold'umuz mevcut. Bak, alt tarafta hemen çıktı. Şimdi biraz daha rahat bir yer alayım.
Burası da gölgeydi, o yüzden ellemek istemedim. Şöyle yanal olarak da destek veriyor. Evet, yanlarda da sensörler mevcut. Burada araba varmış. Direksiyon çok güzel. Direksiyon çok güzel. Şuraya çekeyim madem. Arkadaşlar sürüşü çok güzel ya. Bayağı yüksekti, şu an hissediyorum kendimi. Kaputu bak yüksek yapmışlar ya şöyle. Bunun sürüşünde değineceğim. Ama cidden bak, ilk fark ettiğim adamlar şöyle hissiyat vermiş. Kaputu görüyor musun, şu ucunu? Buradan böyle arayıp sizi yüksekte korunaklı hissettiriyor. O kaput çok fark ettirmiş. Göğüs de yüksekte diğer arabalara göre. Sevdim bunu. Şöyle benzin deposunu göstereyim sizlere. Kocaman bir benzin deposu var. Çünkü AdBlue katkısı olduğu için sığdırmaları gerekiyor. Valla tasarım çok güzel ya. Ben tasarımına takıldım. Size güzel gelmedi mi araba? Siyah da yakışmış bu arabaya. Yani başka renk şu an düşünemiyorum. Arka tarafta tampon aslında AMG tamponlar gibi ya. Arka tampon bayağı bir sportif. Mesela jantları bir değiştirirsiniz. Böyle güzel AMG jantlardan koyarsınız. Çok daha tatlı olur. Alt tarafta kromları görüyorsunuz. Egzoz çıkışlarımız fake mi? Bir bakayım. Evet, egzoz çıkışlarımız fake egzoz çıkışları. Arka tarafta park sensörlerini gördüm. Elektrikli bagaj var bu araçta. Şöyle. Diyorum ya, teknoloji paket var. Teknoloji paketle beraber şu geliyor. Gösteriyorum. Bakın. Güzel bir subwoofer geliyor. Bu subwoofer'da birazdan deneyeceğiz. Ses sistemine bakacağız. Bagajın genişliğine bakarsak yani bir B SUV standardında. Şu alt tarafa alınıyorsa güzel olur. Tamam. Aynen. Şu an daha güzel oldu. Şöyle bir bakın. Gayet güzel. Arkada yine aydınlatmamız sarı değil, gün ışığı renginde. Ama beyaz kullanmıyorlar. Niye kullanmıyorlar bilmiyorum. Bagajda hiçbir şekilde beyaz görmedim. Hatta yukarıda aynı şekilde sarı bir ışık var. Elektrikli bagajımızın kolları. Motoru burada. Kapatalım. Gayet de hızlı çalışıyor. Yani bagajlarda bazıları çok yavaş çalışıyor. Onu bekliyorsunuz kapansın diye. Hareket edemiyorsunuz. Bazen hemen kapatıp gitmeniz gerektiği oluyor. Bu gayet güzel, hızlı kapandı. Stoplara değinirsek, stoplar bildiğiniz A serisi. A serisinin stopunu az daha büyütmüşler. İşte biraz detay eklemişler ve takmışlar. Ya GLA'nın A'la çok fazla ortak yönü var. Dediğim gibi A serisi size biraz daha küçük geliyordur. Böyle basık geliyordur. Alırsınız bu arabayı. Daha geniş, daha ferah bir şekilde kullanabilirsiniz. A'la çok benziyor ama A'dan yani çok yüksek hissettim ya. Araba bayağı bir yüksek hissettiriyor. Zaten şuradaki aslında farktan da belli oluyor bakın. Yerden yüksekliği bayağı yüksek. Şimdi B SUV'lara diğer B SUV'larla karşılaştırıyorum. Bu onlara göre çok çok daha iyi. Ayrıca mesela bir yere girdiğinizde tampon zarar görmez. Tampon açıları da mesela böyle tam çarpmayacak şekilde ayarlanmış. Özellikle hem ön taraf hem de arka taraf. Bak, arka tarafı görüyorsunuz. Eğimli yapmışlar. O yüzden herhangi bir yerde böyle arkası iyice aşağıya indiğinde sürtmez bir yere. Bunlar çok önemli. Arabaların yetenekleri oluyor ama tamponlardan dolayı sonuçta çarpacaksınız, yani geçemeyecek oradan. O yüzden kullanamıyorsunuz herhangi bir off-road pozisyonunda. Ama bu arabayla çok rahat bozuk yollarda ilerlersiniz. Sunroofumuz var. Bir sunroof açayım, onu bir görün. Sunroof anahtardan açılıyor mu acaba? Hep bunu merak etmişimdir. Evet. Şu an sunroof'un sadece perdesi açıldı. Peki sonra? Evet. Sonrasında ise sunroof da tamamen açılıyor. Bu gayet güzel. Açılma seviyesi geniş. Herhangi bir durum yok. Arkadan nasıl gözüküyor? Sunroof'un arkadan gözükmesi çok seviyorum. Ben mesela A serilerinde de hani böyle bizim arabadaki gibi, Passat'lardaki gibi kopacak gibi duruyor ya CLA'da falan. O da benim çok hoşuma gidiyor. Bak şu an gayet güzel oldu. Çok daha tatlı oldu araba. Şimdi sürüşe geçiyoruz. İçeride detayları ben size anlatacağım. Arkadaşlar sizi kafama aldım her zamanki gibi. Uzun zamandır test sürüşü yapmıyorduk. Bakalım güzel olacak. Şu telefonumu şuraya koyayım. Burada kablosuz şarj var. Benim şarjım bitecek zaten. Tam sınırda. Şurada kalsın. Hemen arabayı çalıştırıp kıymayı açmak istiyorum. Görüntü nasıl? Çalıştıralım bir motorumuzu.
Bunlarda tek yönlü klima var. Artık firmalar tek yönlü getiriyor. Büyük ihtimalle kullanılmadığı için. Mesela ben de çift yönlü bir klimalı arabaya bindiğimde onu kullanmıyorum arkadaşlar. Hep tek yönlü kullanıyoruz. Bilmiyorum siz hiç kullandınız mı çift yönlü klimayı? Emniyet kemeri uyarımız var. Onu takalım. Yine bak emniyet kemeri şöyle güzel kalın tokalı. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Sunroof nasıl? Sunroof'a bakın. Bakın sunroof'un arkası da camı var. Gayet güzel. Ferahlatıyor içeriği ya direkt. Elektrikli koltuğumuzu şöyle öne alalım. Aynı şekilde bel desteği de elektrikli. Biraz daha dik oturacağım. Şu an gayet güzel. Biraz daha öne gitmem lazım. Hemen vitesimizi şöyle geriye alalım. Arkadaşlar sunroof'u kapatıyorum. Hava çok sıcak. Şöyle görün sunroof'un çalışmasında. Bu arada geri görüşümüz var ve geri görüş kamerası var. Mercedes'lerde geri görüş kamerası çok kaliteli. Buna emin olabilirsiniz. Bayağı net gösteriyor. Ayrıca şöyle geniş modu da var. Ekranın dokunmatik olduğunu gördünüz. Buradan geniş modu aldım. Şimdi sürüşe başladım. Aracımız ısındı. Sesine, gürültüsüne, her şeyine bakacağız. Bahsettiğim gibi 1.3 motor. Bu Renault Mercedes ortaklığından gelişmiş bir motor. 163 beygir gücü var. Araç da zaten hafif. O yüzden bunu rahat bir şekilde kaldıracaktır. Kadranlar yine mükemmel. Ben bu Mercedes'in şu kadran yapısına bayılıyorum. Biraz basalım bakayım. Ya şu deviri şurada dijital görmeniz çok güzel değil mi arkadaşlar? Ama araba aşırı büyük hissettiriyor. Sanki yola sığmayacakmış gibi, biliyor musunuz? Aynalar falan çok büyük. Yani bindiğiniz araba aslında GLA olmasına rağmen, Mercedes'in en küçük SUV olmasına rağmen yani o büyüklüğü size hissettirmişler. Çünkü SUV'a binen insan kaliteli, büyük bir arabaya binmek istiyor açıkçası. Arkadaşlar gidişi gayet güzel. Ama o büyüklük etkisi beni şu an çok etkiledi ya. Şu kaloriferi klimayı bir daha açalım. İçerisi çok sıcak. Bugün aşırı sıcak, 35 dereceymiş hava. Yani öyle böyle değil. Şurada kadranlarımızı değiştirebiliyoruz, biliyorsunuz artık. Bunlar A'daki kadranlarla aynı. Teknoloji paketi olduğu için kadranlar biraz daha büyük arkadaşlar. Eğer ki normal standart bir progresif alırsanız bu benim çektiğim A serisindeki biraz daha küçük 7 inçlik ekranlar gelecek. Ya benim için onlar da yeterli ama tabii ki bu çok daha güzel bir araca odaklanmanızı sağlıyor. Bak biraz önce çukurdan geçtik. Gayet güzel gürültüsü bir şekilde sönümledi ama biraz daha sert hissettirdi. Keskinlerde yine biraz sert kalıyor gibi. Ancak SUV araçlar genelde sedanlara göre çok daha konforlu oluyor. Ve araç şu an şunu hissettiriyor, biliyor musunuz? Böyle bütün olduğunu hissettiriyor. Yani sallanırken böyle bir gevşeklik hissettirmiyor size. Öyle anlatayım. Hemen start stop devreye girdi. Start stop çok sarsıntısız ama. Tekrar göstereyim size. Yine trafiğe denk geldik. Araçta navigasyon yok. Bunlar hep ekstra almanız gerekiyor. Dokunmatikimiz gayet güzel işliyor. Şöyle bakarsak ambiyans aydınlatmaları var elbette. Bu araçta ekstra olarak şuralarda da ambiyans aydınlatmaları var. Buralarda çok güzel gözüküyor. Aynı şekilde bakın bu halkaların içinde de var. Evet, şu anda ani freni görmüş olduk. Gayet hızlı çalışıyormuş. Arkadaşlar motor bayağı gürültüsüz. Yani o kadar devir çevirmesine rağmen hiç ses çıkarmadı. Ama o şeyi görmemiz güzel oldu. Ani freni. Şu kadranları tekrar değiştirmek istiyorum. Burası böyle joystick gibi düşünebilirsiniz. Eski telefonlarda vardı bu. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi buraya arabayı koydum. Böyle menüye gidiyorsunuz. Seyir. Buradan yardımcı basalım bakayım. Ya ama araba sanki her yere çıkacakmış gibi hissediyorum ya. O kadar böyle yüksekte hissettirmişler ki.
Şu güzel. Vites geçişlerini hiç hissetmiyorsunuz. Yine 7 ileri DCT bir şanzıman var. Viteslerle pek işiniz yok. Direksiyon gayet yumuşak. Bu araçlarda tabii sürüş modları da var. Şuradan sürüş modlarını değiştireyim, sizler de bir görün. Şu an Sport'a aldık. Biraz daha atik oluyor. Bunlar hep yazılımla alakalı durumlar. Individual var. Burada direksiyonu, ESP'yi ve motor ayarlayabiliyorsunuz. Ekstra süspansiyonlara falan dokunamıyorsunuz. Bunlar hep opsiyon olarak alınması gerekiyor. Eco modda ise yakıt tüketimi odaklı çalışıyor. Yani şimdi sürüş mesafemiz çok kısa Mercedes'de, o yüzden yol sesine, rüzgar sesine değinemiyoruz arkadaşlar. Bu konuda kusura bakmayın. İlerleyen zamanlarda umarım daha güzel yaparız. Şöyle geri vitesi alayım. Geri vites açıldığında yine aynı şekilde ses yapıyor. Arka tarafta koruması var çünkü geri vites kamerasının. Ya şu vites kullanması çok rahat olmuyor mu? Yani burada elinizle sürekli uğraşacağınızda. Şu kamera çok işime yaradı şu anda. Tamam. Direkt zaten istop ediyor. Bak çalışmasını tekrar göstereyim. Sarsıntı çok az. Yani bu sarsıntı olayını çözmüşler. Start stop'ta çünkü sarsıntı olayı zor bir iş. İlla bir sarsıntı hissediyorsunuz ama bu araçta yok. Arkadaşlar sürüşten bu kadar da dediğim gibi kısa oluyor. Ben yine iç detayları sizlere şimdi göstereceğim. Şimdi şuralara baktığınızda güzel dikişli bir deri malzeme kullanılmış. Ve gayet kaliteli duruyor. Aynı şekilde o deriler burada da devam ediyor. Aracın içi böyle bir beyaz renkte ve bu beyaz renk cidden arabanın içini çok güzel açmış ama işte bakımı çok zor. Bunu çok dikkatli şekilde kullanmanız lazım. Herkes bu arabayı bu şekilde kullanamaz. Ben mesela kullanmam bu arabayı. Çok fazla kirletirim. Buna eminim. En başta şu kapılar kirlenir. Yani buralarda açarken ayağınız vuruyor illaki. Geldiğinizde burada şöyle krom malzemeleri görüyorsunuz. Kapı kolları aynı şekilde kromdan. Cam açma düğmelerimiz, aynaların katlanması ile ilgili tuşumuz burada var. Şöyle katlandı. Yine havalandırmaların içinde aydınlatmalar mevcut. Bunlar çok güzel. Benim hoşuma gidiyor. Şöyle ekrandan ayarlayabiliyorsunuz bunları. Şu ortada touchpad'imiz var ya, bu touchpad'den biraz alışmanız gerekiyor buna. Şimdi konfora girdik. Buradan ambiyans ışığına gireceğim. Renkler var, aydınlık var. Şimdi aydınlığa bir gelelim. Renkleri hepsi fullenmiş. Hepsi fullleyelim diyecektim. Renklere baktığımızda çok renkli animasyon diyor. Mor gökyüzü. Şu anda görüyor musunuz? Kızıl ay diyor, bakalım. Evet, bu da değişti. Ayrıca bakın şuralarda da var. Ekstra olarak bu araçta mesela A serisinde sadece buralarda vardı. Orta tarafta yoktu. Bunlar da gayet güzel göstermiş. Burası böyle kapaklı bir bölüm. Şöyle bardaklığımız için yerimiz var. Type-C girişimiz mevcut. İşte şimdi mesela ben size Apple CarPlay'i göstermek istiyordum. Apple CarPlay de var bu araçta ama Type-C'yi bağlayamıyorum. O büyük problem. Şimdi tüm araçlar Type-C geçiyor ama keşke içlerinde bir USB bıraksalar. Aynı şekilde 2 tane Type-C burada var. Burada güzel geniş bir alanımız mevcut. Aynı şekilde şuraya baktığımızda bunun içinde kaplama yok. Burada kaplama olmasını isterdim. Sarı bir aydınlatma. Sert plastik. Şuradaki ahşap detayı güzel gözüküyor. Bunun değişebiliyor. Bu parlak metalde gelebiliyor. Bu sizin zevkinize kalmış bir durum. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Göğüse baktığımızda göğüs zaten yumuşak. Bunlarda o tarz şeylere bakmaya pek gerek yok. Çünkü artık premium bir araçtayız. Ancak premium araçta olsak buralar sert. Sert ama üzerinde böyle güzel bir kaliteli malzeme var. Mesela burası sert mi? Ha bak, burasının yumuşak olmasını isterdim. Niye biliyor musunuz? Şimdi buraya oturduğunuzda bazen ayağınız çarpıyor buraya. Bu sizi rahatsız edecektir. Ben burasının yumuşak olmasını beklerdim. Şu yanlardaki krom malzemeler gayet güzel. Ses var mı diye bakayım. Çok az bir ses var ama normal ya, bu kadar elleyince. Şurada böyle bileğinizi koymalık bir yer var. Burası gayet rahatlatıyor. Şu malzeme mesela çok aşırı böyle sert ve güzel bağlanmış. Benim hoşuma gitti. Bak şu an araç çalışıyor ama çalıştığını anlamıyoruz bile, öyle söyleyeyim sizlere. Bir müzik sistemine bakmak istiyorum. Şuradan gelelim. Şunu kullanması da çok kolay. Hemen bir radyo bulayım ben size.
Geçişler falan hızlı. Enes Batur çıktı ya, olaya bak. Geç. Bu araçta ekstra bir müzik sistemi var. Şöyle Falcon diye biliyorum ben müzik sistemini. Yani Burnmaster değil. Diğer Mercedes'lerde Burnmaster kullanılabiliyor. Bu teknoloji paketle beraber geliyor. Arkada subwoofer'ımız var ya, şimdi güzel bir sesini dinleyelim. Ses seviyesi çok yüksek. Bu gayet güzel. Ben bir de şunun bir bas tiz ayarını yapmak istiyorum. Basslar düşük çünkü. Şöyle bassları fulleyim, ben bas severim. Ortaya indiriyorum. Tizleri de aynı şekilde yükseltiyorum. Şimdi bakalım. Bu araçlarda her araçta fark eder yani. Bunun aynısı başka bir araca yaptığınızda güzel bir ses almayabilirsiniz. Onu söyleyeyim ben size. Her aracın kendine has bir equalizer ayarı oluyor. Şimdi bakalım. Şimdi güzel oldu. Bası yükseltince mis gibi oldu. Şunu fark ettim arkadaşlar. Buradaki touchpad'i boş verin. Hatta burayı da boş verin. Burası süper çalışıyor. Şu dokunmatiğe bakın. İşte geçişler, dokunmalar, hızlar. Vallahi mükemmel ya. Aşırı sevdim bunu. Şu müziği kapatmak istiyorum. Bak şu geçişlerdeki güzelliğe bakar mısınız? Ben bunu direkt yani ekrandan kullanırım bu arabayı. Öyle söyleyeyim size. Ekranı çok güzel. Şuraya geçelim. Navigasyon yok demiştik zaten. Buradaki ayarları merak ettim. Ben böyle şeyleri seviyorum biliyorsunuz. Şöyle şu ayarlara bir bakalım. ESP'si, park sensörü. Şu neymiş peki? Yıkama tesisi modu. Araç yıkama tesisine girmek için hazırlanıyor. İşletmelerine bakın. İşte bakın burada şimdi aracınızı yıkamaya veriyorsunuz ya, mesela giriyorsunuz oraya. Aynaları kapalıyor. İşte parktroniği kapalı. Park sensörü yani parktronik dediği. Yağmur sensörünü kapatıyor. Arka cam sileceğini kapatıyor. Sunroof'u kapatıyor. Camları kapatıyor ve sizi yıkamaya direkt hazırlıyor. Bu çok iyi bir şey ya. Yani bu ince bir düşünce. Hani çok kullanır mıyız bilmiyorum. Belki de kullanmazsınız ama çok ince bir düşünce, öyle söyleyeyim size. Gayet güzel. Bunu başlatmayalım. Şerit takip sistemimiz var zaten. Onu açayım. Şöyle. Yardımcılarımızda kamera park yardımı. Erken ikaz. Yolda gördünüz zaten ani fren yapmasını. Görsel ve işitsel yapsın. Aktif şerit yapışında hassas yapalım. Ben böyle şeyleri severim. Aktif fren yardımcısı erken. Bunlar hep bence erkende olsun. Şimdi Dynamic Safe'de kış lastikleri, otomatik koltuk ayarı. iPhone'un şarjı bitti. O yüzden GoPro ile devam. Sesli kilit bildirimi birazdan görürsünüz zaten. Arabanın kapılarını kapattığımda korna çalıyor. Aydınlatmada ise dış ilave yanma süreleri 15 saniye olarak saptanmış. Dışarıda ayna altında aydınlatmalar var. İşte parklar yanıyor. İç ilave yanmalar. Sisteme bakalım bir de. Stiller ve görüntüde modern, işte sportif. Şimdi bak sportife geçti. Sportif de güzel. Gayet güzel. Klasiğe bakalım. Evet. Ama ben sportifi sevdim. Navigasyonu Apple CarPlay ile yapacaksınız. Zaten bu telefonda Apple CarPlay'i bağlayın. Güzelce müziğinizi dinleyin. Yani bir eksiklik var. Yani o da şuradan galiba. Şunun böyle mesela şöyle gelmemesinden dolayı ben biraz farklı hissediyorum galiba. Şöyle aşağı doğru inmiş ya, içeri doğru. Bu benim pek hoşuma gitmedi aslında. Şu bölüm bana pek hoşuma gitmedi. Bak burası çok güzel. Ama sanki burası böyle gelse çok daha güzel olabilirdi gibi hissettiriyor. Mesela şurada böyle bir tutamak olabilirdi. Sulu olduğunu göstermesi için. Böyle. Yukarıya baktığımızda zaten güzel antrasit bir tavan var. Buradan camı açabiliyoruz. Aynı şekilde perdeyi de şöyle kapatıyoruz. Arka tarafın perdesi de kapandı. Aydınlatmamız gün ışığıdır büyük ihtimalle. Bir bakayım. Evet. Aydınlatmamız böyle kristal bir gün ışığı. Mükemmel gözüküyor. SOS tuşlarımız var. Şurada aydınlatmamız elbette var. Şu sağ tarafa bakayım bir de. Evet, burada da güzel bir aydınlatmamız var. Arkadaşlar GLA'dan anlatacaklarım bu şekildeydi. Detaylarını anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda hangi arabalar istiyorsunuz, hangileri merak ediyorsunuz onları yazarsınız, beraber bakarız. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Görüşürüz. Bu arada bu koltuklar Mercedes A serisiyle aynı ve mükemmel konforda. Yumuşacık bir deriden oluşuyor. Ayrıca şurada güzel bir baldır desteğimiz de mevcut. Böylelikle uzun boylu insanlar çok rahat edecekler. Hani size dedim ya içeride işte anahtardan ikaz veriyor diye. Bu. Ben size arka taraftan bahsetmeyi unuttum. Hemen atlamayalım. Şöyle arkaya oturalım.
Vay. Bak ben 1.80 boyundayım ve hep arabayı geride kullanırım. Zaten yine görüyorsunuz her zaman gibi direğin arkasındayım. Ve cidden bir genişlik var. Yani ben şu an tam dik oturmuyorum. Ben öyle dik. Adam böyle geliyor 0'a 0 dik oturuyor böyle. Olmaz abi, böyle oturacaksın. Bak böyle yayla oturduğunda eğer ki yer kalıyorsa o zaman geniştir bu araba. Gayet güzel. Arkada havalandırma yok. Eksik. 2 tane Type-U. 2 burada, 2 gözde, bir tane orada, 5 tane Type-C var. Şurada güzel bardaklarımız var. Ama ben şimdi bu arabada arkada havalandırma isterim arkadaşlar. Bir havalandırma şart buraya. Bu çünkü ailecek bineceksiniz bu arabaya. Arkası gayet böyle ferah. Zaten arabanın tavanı falan yüksek. Arkada da bakayım şu kalite var mı? Evet bak, arkada da öndeki kalite var. Bu olay güzel. Genelde ön tarafa veriyorlar, arka taraftan çalıyorlar. Bunda herhangi bir sorun yok.